son 50 yılda sperm sayısı %50 oranında düşmüş. İşte kuşatma burada her yerde. Bütün çocuk oyuncakları, mumlar, sentetik kokulu her şey bizim en çok duyduğumuz BPA. Herkesin evinde olan plastik damacanalarda BPA mı var? İşte erken ergenliğe sebep olma gibi bazı bağlantılarda bulmuşlar. Artık bir kere girdi, geçmiş olsun. Paraben tam olarak ne yapıyor? İşte parabensi, BPA'sı denmeye başladığında onun mikrodalgaya girdiğinde erimemesi, mikrodalgaya girebileceği anlamına gelmiyor. Bunları yiyoruz. Hava o kadar kirli ki Çağla. Hava temizleyiciler işe yarıyorlar mı? Merhaba, Çift Sarmal Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Bilge Bahar Bigalki, moleküler biyolog ve biyosistem mühendisiyim. Merhabalar, ben Doktor Adayı Çağla Nurmaz, moleküler biyolog ve nörogenetik araştırmacısıyım. Bu kanalda bilim okuryazarlığını arttırmak adına bilimsel verileri günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz araçlara dönüştürüyoruz. Bu bölümde endokrin sistemin işleyişini, modern toksik yükün bu sistemi nasıl sabote ettiğini konuşacağız. Endokrin bozucuların neler olduğunu ve vücudumuza nasıl yollarla girdiklerini ele alırken bireysel olarak yapabileceğimiz aksiyonlardan bahsedeceğiz. Evet Bahar, modern dünyada çok fazla toksinlere maruz kalıyoruz dedim. Toksik yükün vücudumuzda artık yüksek konsantrasyonlara ulaştığı bir dönemde olduğumuzu biliyoruz ve bunun endokrin sistemimizi tehdit ettiği söyleniyor. Bu gerçekten doğru mu? Yani eskiden bu kadar konuşulan bir konu değildi. Çok eski zamanlardan bahsediyorum. Artık bu konu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Çok fazla konuşmaya başladık. Bu endokrin bozucular gerçekten sağlığımızı tehdit ediyorlar mı? Evet Çağla, kısaca evet ediyorlar. Ve hatta bununla ilgili şöyle çok çarpıcı bir veri var, yeni geldi. Son 50 yılda sperm sayısı %50 oranında düşmüş. Wow. Bence bu bile zaten evet ediyorları anlatan bir şey. Ama biraz daha fazla anlatayım ben. Evet, lütfen. Önce bir endokrin sistemi kısaca anlatalım istersen ki Evet. bir giriş olmuş olsun herkese. Şimdi endokrin sistem vücudumuzdaki iletişim ağlarından bir tanesi. Sinir sistemiyle birlikte. Ama sinir sisteminden farkı ne? Sinir sistemi bunu elektriksel yollarla yaparken endokrin sistem hormon dediğimiz kimyasal mektupları kullanıyor diyelim. Yani aslında postacı gidiyor geliyor mektupları dağıtıyor ve bu şekilde vücudun içerisinde bir iletişim ağı sağlanıyor. Bu sistem büyümeden metabolizmaya, üreme sistemine birçok şeyi kontrol edip orkestre ediyor aslında. Böyle de bir ağ. Bu sistemsel olarak. Bir de hücresel bazda şöyle bir etkisi oluyor. Orada da analoji olarak anahtar kilit diyebiliriz belki. Hormonlar anahtar, hücrenin üstündeki reseptörler de kilitler. Hormonlar geliyor, bu kilitlere bağlanıyor ve açıyor. Ve bu şekilde haberleşmeyi sağlamış oluyor. İşte tam bu noktada endokrin bozucu, bu kimyasallar dediğimiz şeyler de maymuncuk. Yani kilidi tıkıyor, gerçek hormonun gelmesini engelliyor, açılmaması gerekirken bir anda o kapıyı açıyor gibi vücudumuzda bir sürü probleme sebep oluyor. Ve başka bir şey daha var. Endokrin sistemi çok narin. Yani en ufak oynamalar, hormonlarınızın biraz fazla salgılanması, biraz az salgılanması bile ne kadar fazla şeye sebep olurken bir de bunun üstüne bu bozucular geldiği zaman vücut tamamen karışıyor. Anladım. Peki endokrin bozucular diyorsun. Ne bu endokrin bozucular? Benim evimde var mıdır mesela şu an bu? Ya evinde kesin var. Benim şu an elimde tuttuğum kağıtta bile var maalesef. Ah. Nedir sorusu çok fazlalar. Yani özellikle bu işte kimyasal gelişmeler, endüstrilerin gelişmesiyle birlikte her yerdeler, her yerde kullanıyoruz. Ben biraz toparlamaya çalıştım bize 3-4 başlık altında en çok duyduklarımız, en çok maruz kaldıklarımız olarak. İlki fitalat dediğimiz şeyler. Bunlar plastikleştirici, yani plastiğe yumuşaklık
katan kimyasallar. Aynı zamanda da koku sabitleyici olarak kullanıyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Bütün çocuk oyuncakları, ondan sonra streç filmler, başka işte mumlar, sentetik kokulu her şey, her şeyde bunlar var. Ve hatta ilaçlarda bile var bunlar, biliyor musun? Hani bu böyle kapsül gibi olan haplar oluyor ya, Evet. yumuşak. Evet. Onların o dışında bu fitalatlardan var. Yani sen aslında ben metabolizmam, yani iyileşeyim, bana bir şey olsun diye bunu alırken tam tersine metabolizmanı bütünsel olarak bozan bir şey de vücuduna sokmuş oluyorsun. Daha bu sabah içtim. Takviyemi içiyorum sanarak. Wow. Evet, ve bunlar özellikle üreme sistemi üzerinde etkileri çok fazla gösterilmiş, çok kanıtlanmış. Bu anlattığım sperm sayısı örneği. Onun haricinde sperm kalitesinde düşüklük biliniyor. Erkeklerde genital organ gelişiminde çok büyük problemler gösterilmiş. Hatta yapılan bir araştırma, bu arada insan araştırması, hani fare de değil. Hamilelerdeki fitalat oranını ölçüyorlar kanda. Ondan sonra da doğan bebeklerdeki üreme gelişimini izliyorlar. Ve doğan erkek bebeklerde üreme gelişimi %20'ye kadar çıkmış gözüküyor. Yani çok fazla. Çok çarpıcı bir orandan bahsediyorsun. Ayrıca yani az önce oyuncaklar dedin, streç filmler, bunlar da fitalat içeriyor. Yani oyuncaklar, çocuklar en küçük yaştan beri, artık bebeklik çağından itibaren bu oyuncaklara maruz kalarak büyüyorlar. Evet, değil mi? Yani işte kuşatma dedik ya, işte kuşatma burada her yerde. Ve mesela sadece üreme sağlığı değil, metabolizmaya olan etkileri de bulunmuş. Obajen dediğimiz, yani yağ depola emri veriyor. Seni bayağı zayıflatıyor. Ay, zayıflatmıyor, tam aksine seni bayağı şişmanlatıyor. Metabolizmayı da bozuyorlar. Aynen. Wow. Buna ne ekleyebiliriz? Mesela beyin, işte hiperaktivite, ADHD dediğimiz bu dikkat eksikliği, bunlarla da ilişkilendirilmiş makaleler var maalesef. Şimdi bu fitalatlardı. Evet, bu birkaç grup yapmaya çalıştım dedin basit haliyle. Bunun Aynen. devamında hangi grup var? İkinci grubumuz da bisfenoller. Bizim en çok duyduğumuz BPA. Evet, BPA'yı biliyoruz. Etiketlerin üstünde işte BPA içermez çıktı. Artık son yıllarda ufak ufak görmeye başladık. Yani insanlar belki BPA içermiyormuş, bunu alayım diyor ama BPA'nın ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Evet, işte BPA bu hormon bozuculardan bir tanesi. Sertlik ve şeffaflık katıyor plastiğe. Mesela bu büyük damacanalar var ya, su damacanaları. Bunlar BPA'lı. Şimdi işte BPA'sızlığı çıktı dedin ya, hemen burada da şöyle bir gireyim. Ya maalesef BPA değil, daha kısa BPA'lı BPOA falan gibi başka kimyasallar kullanıyorlar. Bunlar gene bisfenol türevi. Yani Damacana dedin Bahar. Yani bayağı herkesin evinde olan plastik damacanalarda BPA mı var? evet, yani yenileri BPA free olanları galiba çıktı ama birçoğunda hala var. Ve dediğim gibi BPA içermez olanlar bile bu bisfenollerin başka versiyonlarını içeriyorlar. Onun haricinde konserve. Bayağı. Tabii konservenin böyle içlerinde bir katman vardır, bilmiyorum. Evet, plastiğe benzeyen bir katman var onun içinde. Aynen, işte o plastik katmanını oluştururken bisfenollerden katıyorlar işin içine. Yani ne yapıyor bunlar, bir dakika. Şimdi damacana dedin ya, benim aklım biraz orada kaldı. Herkes maruz kalıyor buna bu şekilde. Yani marketten üstünde BPA içermeyen ürün almanın ne anlamı kaldı ki o zaman, bu kadar çok maruz kalıyor. Ya tabii ki de anlamı var ama hani bir kere damacana suyla maruz kalıyorsun buna. Ne yapıyor bunlar vücutta? Bunlar da gene üreme sistemiyle çok ilişkilendirilmiş. Östrojen taklitçisi özellikle bu bisfenoller. Bu ne demek? Erkeklerde sperm kalitesini gene bozuyorlar. Prostat kanseriyle ilişkileri var. Bu kanıtlanmış bir makale, onu aşağı ekleriz. Onun haricinde kadınlarda PCOS, yumurta kalitesinde bozulma ve işte erken ergenliğe sebep olma gibi bazı bağlantılarda bulmuşlar. Onun haricinde gene bir metabolizma bağlantımız var. Bunda da diyabete, yani insülin direncini doğrudan tetiklediğine
dair bir araştırma yapmışlar ve bunu görmüşler. Çok çarpıcı şeylerden bahsediyorsun. Ve işin yani dediğim gibi problemi her yerdeler, hep bizimleler ve mesela damacanamızda olması şöyle bir problem. Bu şeyler su ve yağlarla çözünüyorlar. Yani böyle katı durmuyorlar. Çözünüp bize vücudumuza geliyoruz. Problem burada başlıyor aslında. Üçüncü kategorim de PFAS dediğimiz diğer adıyla sonsuz kimyasallar demekten hoşlanıyoruz biz. Neden sonsuz kimyasallar adı takılmış? Çünkü çok güçlü bir bağ sahipler içeride ve bu bağ çok güçlü ve kırılamadığı için vücutta olduğu gibi depolanıyor. Yani biz vücutta karaciğerin atamadığı bir toksinin yani ne yapacağını bilemediği için alıyor yağın arasına depoluyor hemen. Yani sonsuza kadar bizimleler. Evet. Aa. Artık bir kere girdi, geçmiş olsun. Gene aynı şekilde üreme sağlığı, metabolik problemler, işte karaciğer yağlanması. Çünkü karaciğeri çok çalıştırıyor bunlar. Bunların hepsiyle olan bağlantılarını bulmuşlar. Anladım. Peki ben bu şeyi merak ediyorum. Yine son birkaç yılda zaten yasaklandı mı? Yasaklandı mı yasaklanmadı mı emin değilim ama bazı ürünlerin üstünde parabensiz ifadesi oluyor. Belli ki o da böyle bir kimyasal diye düşünüyorum ama tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Paraben tam olarak ne yapıyor? Evet, paraben de bu endokrin bozucu kimyasallardan. Paraben de şöyle bir şey yapıyor. İşte bu cilt ürünlerinde, şampuanlarda, kremlerde falan bakteri ve mantarların üremesini engelliyor. Şimdi yani biyolog olarak şeyi az çok biliyoruz. Bakteri ve mantarlar üremesi en kolay. Her yerde, her şekilde üreyen, ürememesi gereken yerde üreyip her şeyi kontamine eden, bozan şeyleri bir dakika ürünlerin içine koyuyoruz ve bunu kullandığımızda o zaman bakteriyi öldüren şey bizim cildimize de Neler yapmaz. neler yapıyor? Evet. Aa. Yani parabenin böyle bir olayı var. Bir de bir şey işte parabensiz, BPA'sız denmeye başladığında ya bilin ki gerçekten onun sağlığa olan etkisi çok iyi kanıtlanmış. Çünkü eğer endüstriler bunlarsız bir şeyler üretecek kadar buraya falan aktarıyorlarsa orada bir problem var demek diyebilirim yani öyle görüyorum ben. Haklısın. Anladım. Şimdi birkaç tabii isimler yabancı gelebilir. Ben de çok iyi bilmiyorum bu isimleri. Bir de biraz şeyden bahsedersen bence anlaşılması daha kolay olur. Bunlar vücudumuza ne şekilde giriyorlar? Hani onu biraz daha anlarsak belki aksiyon alma konusunda da hani insanlar daha bilinçli davranabilir. Yani hangi yollarla giriyorlar vücudumuza? Evet, bu da genelde yani işte her yerden kuşatma altında olduğumuz için biraz karışık bir konu. Ben üçe ayırdım kendi içimde. Hani bu böyle bir sınıflandırma yok da ben anlatması biraz daha kolay olur belki diye. Ağız, cilt ve solunum dedim. Okey. Ya bu ne demek ağız? Biz bunları yiyoruz. Mesela Damacana nereden? su İçiyoruz. içiyoruz. Mutfaklarımızda her yerdeler. Teflon. Aa bir dakika dur mutfak dedin benim hassas konum. Benim ince çizgim mutfakta kullanılan ürünler. Burada evet az önce bahsetmiştin streç filmde var diye. Teflonda var. Tabii bardak bu hani kağıt bardak diye alıyoruz ya onların iç Ya katmanları. onlar çok kötü ya. Tabii. Onları hiç kullanmamak lazım. Bir de ne oluyor biliyor musun? Mutfakta özellikle biz bunları ısıttığımızda o hani işte kaplandıkları yerden, içinde bulundukları yerden aradaki şeye işte suya, çaya sızmaları çok daha hızlı oluyor. Evet bir de mutfak yani herkesin mutfağında hem teflon var. Teflonun yanında zaten teflonun çizilmesinden saldığı korkunç kimyasallardan bahsetmeyeceğim. Onunla ilgili de video olacak zaten. Bir de şey çok kullanılıyor Bahar ya ben ondan da çok rahatsız oluyorum. Plastik yemek kapları. Ya onların ya bence kullanılmaması lazım artık. Yani çelik varken, cam varken plastik yemek kabı niye kullanılıyor? Yani mutfakta bunun niye yeri var bunları? Ben gerçekten anlayamıyorum. Yani cam ürünle
her iş çözülebiliyor. Çelik ürünle her iş çözülebiliyor. Niye ısrarla mutfaklar böyle ağzına kadar plastik dolu? Ben onu anlayamıyorum gerçekten. Bence de yani birçok insan işte hafif, kullanımı kolay, işte kırılmaz, etmez falan şeklinde kullanıyor. Tabii ki herkesin kendi tercihi ama en azından şunu söyleyebilirim. Plastikte kullanıyorsanız ısıtmayın, yani ısısız. Ya onu alıp mikrodalgaya koymak. Yani mesela o plastikin arkasını, mikrodalgaya girebilir işareti var. Yani onun mikrodalgaya girdiğinde erimemesi onun mikrodalgaya girebileceği anlamına gelmiyor. Gelmiyor, değil mi? Evet, çok haklısın. Başka mutfakta şeyler de problem sanırım. Ha, evet, bunlardan bahsettik. Tabii airfryer'lar da teflon oluyor, değil mi? Tabii galiba? o yüzden O tarz airfryer ürünler. problemi var. Teflondan. Evet, ama şimdi düşünüyorum, mesela kendi mutfağımı da düşünüyorum, senin mutfağını da düşünüyorum. Aslında işte plastik, teflon bu gibi ürünlere gitmeden yani mutfak eşyalarının %95'ini çözebiliyorsun. Bazı şeyler mecburen plastiğe gidiyorsun. Onlar da hani ısıyla etkileşime girmeyen şeyleri, hani mecburen plastik aldığım birkaç ürünüm var, hiç yok, sıfır diyemiyorum ama onun haricinde gerçekten birçok ürünü cam ve çelikle çözmek varken bence plastik kullanımı artık mutfağa bu kadar çok girmemesi lazım. Bence de yani özellikle işte bu plastiğin bulunduğu zaman e, işte endüstrinin pompalamasıyla da bu işte plastik çok iyi şöyle böyle çok hayatımıza girdi. Ama artık biraz daha bilgilenerek, biraz daha hani bunların zararlı yönlerini de bilerek hareket edersek daha iyi olur diye düşünüyorum ben de. Evet, şu an şey noktasındayız. Plastik kesme tahtası yemeklere geçiyor noktasındayız biraz. Tabii biraz daha bilen, araştıran kişiler hani onun ısıyla temas etmemesi gerektiğini, çizildiğinde, kırıldığında atılması gerektiğinin farkında. Bir de aslında mutfak plastiklerinin bir ömrü var. Yani o plastiğin belli bir süreden sonra soğukta kullanıyor olsam bile sanırım saçtığı bu kimyasallar, mikroplastik oranları bir süre sonra çok artıyor. Artık böyle hani bozulmaya başlıyor. Ama işte bakıyorsun insanların evinde 15 yıldır aynı kapla bir şeyler yapılıyor. Yani bunların bir ömrü var. Bunlar sonsuza kadar kullanılmaması gereken ve zaten ısı çok problem, yani ısıyla temasa hiç geçmemesi gereken Evet. şeyler. Ya bir de bu işte plastik kaplar özelinde için ya bir de bunlar çevreden de çok zor çıkıyorlar. Yani onlar siz çöpe attığınızda yok olmuyor maalesef Evet bu ya. dünyadan. Ama mesela cam öyle değil yani. Camın geri dönüşümü çok kolay mesela. Evet, O yüzden hani haklısın. o noktada da biraz daha alternatiflere gitmek daha iyidir diye düşünüyorum. Ağız dedik. Ne var? Cilt var. Ciltte de işte bu senin anlattığın paraben mesela. Şampuanlar, kremler, elimize sürdüğümüz falan her şey ciltten direkt üstümüze emiliyor. Fiş var mesela burada. Onunla ilgili de bir video yaparız. Yani fiş tuttuğumuzda direkt derimizden bize emilen bazı endokrin bozucuları içeriyor. Yani çünkü derimizi de şöyle düşünelim, yani sünger gibi, o da sonuçta delikli bir yapıya sahip. Tabii bazı koruma katmanları var üstünde ama ne de olursa olsun oradan da çok fazla vücut emilimi olan şeyler var. Bunun haricinde solunum dedik. Ya, hava o kadar kirli ki Çağla, artık hava kalitesi o kadar düştü ve o kadar çok bu endokrin bozucuların içindeki hayal edemezsin. Yani zaten bütün sentetik kokular burada. Ne Ya, var yani mesela? Araba kokuları. Yani evet, o arabaya astığımız kokular. Bir de o böyle sıcak çekiyor o arabada orada. evet. O da kokuları, Ben evde mumlar. hava temizleyici kullanıyorum. Birinci sorum, hava temizleyiciler işe yarıyorlar mı? Yoksa herhalde filtresine göre bir şey vardır, farklılık var mıdır? Var evet, işte HEPA filtre dedikleri, bu HEPA filtresi olanlar gerçekten çok işe yarayan, hava temizleyicisinde ve bunları tutmada işe yarayan filtreler. Yani ilk aldığım zaman da gerçekten hani modern dünyanın gerçekten kölesine dönüştük. Bizim annelerimizin, babalarımızın evinde hava filtresi mi vardı diye düşündüm ama sonradan şunu fark ettim. Hava filtresi evde hep bir oto modda çalışıyor, tamam mı? Böyle belli bir kalitede havayı sağladığı zaman kendini böyle düşük moda alıyor. Böyle pis bir şey, işte camı açtığımda mesela bu otomot kendini
bir anda arttırıyor. Bakıyorum hava kalitesi %40'lara 50'lere düşüyor. Neden? O egzoz dumanı içeri giriyor mesela. Direkt Evet. endokrin bozucu. Kesinlikle ve beni en çok ürküten şey ne oluyor biliyor musun? Bu hava filtresi evin ortasında duruyor. Ben yatak odasında parfüm sıkıyorum. Yani 1 dakika içinde hava filtresi deliriyor. Böyle full otoya alıyor, ya, otodan çıkıyor, full moda alıyor. Hava kalitesine bakıyorum sıfıra düşmüş. Deliriyor o parfümü temizlemek için. Ben o sırada biraz tedirgin oldum. Yani bunu fark ettiğim zaman ondan sonra dedim ki evet, iyi ki hava filtresi almışım yani. Evet. Gerçekten gerekli bunlar. Farkında değiliz ama bunlar gerçekten gerekliymiş dedim. Çünkü işte parfümde bu anlattığım sentetik kokular çok büyük problem. Yani mesela işte bir çiçeği kokladığında bunun aynısı asla olmuyor vücudunda. Çünkü o çiçekteki zaten aldığımız koku tek bir molekül değil, yani birçok molekülün birleşmesiyle oluşuyor ve biz o kokuyu alıyoruz. Ve diğer o moleküller bizim vücudumuzun zaten yüzyıllardır karşısına çıkan, nasıl vücudumuzdan temizleneceğini bildiğimiz moleküller, doğal moleküller yani. Okey, o zaman aklıma şöyle bir soru geldi. Bu doğal yağ üzerine biliyorsun çok ilgisi olan insanlar da var. İşte yok lavanta yağını alıp yastığına damlatıp koklaya koklaya uyuyanlar falan var. Bu yağlar konusunda aslında bence bununla ilgili bir video da çekebiliriz. Bak aklıma geldi. Bir video çekebiliriz. Onun haricinde bunlar bu spektrumun neresindeler? Öyle sorayım. Ya şimdi orada işte doğal yağ, bir önce ne kadar doğal ona bakmak lazım. Birçok işte yağ, doğal yağ diye satılan şeylerin içine bu fitalat dediğim koku sabitleyicilerden koyuyorlar. Çünkü işte parfümler için de aynısı geçerli. Onları sen uzun süre yani sabahtan sıkayım akşama kadar dursun diyorsun ya, işte onu sağlayan şeyler fitalatlar. Aynı şekilde uçucu yağlar içinde o lavantayı koyuyorsun, sürekli kokusunu almak istiyorsun. Onlar fitalatlar. Şimdi bunlar varsa zaten problem. Hani bunlar yok, gerçekten lavantanın yağı. Onda da lavanta özelinde özellikle östrojen hormonunu taklit ettiği biliniyor. O yüzden çok kullanılmasının iyi bir şey olmadığı söyleniyor. Ama dediğim gibi bu yağ kısmında bir ara uzun uzun anlatırız. Evet, konuşalım, şu doğal yağları özellikle konuşalım çünkü şimdi bu modern tıp dediğimiz işte bu yok modern tıp değil ya alternatif tıpta çok fazla yeri var bu yağların. Bence bir okuyalım, öğrenelim, biz de bunun üzerine bir konuşalım. Yani çok fazla gerçekten kuşatmadan bahsediyorsun. Bunlar her yerden bize saldırıyorlar ve sanırım yani annemizin, babamızın, dedelerimizin bundan bir zarar görmeyip bizim artık şu an her taraftan kuşatıldığımız için bunların ciddi anlamda sağlığımızı tehlike ettiği bir seviyeye geldik. Hani eskisi kadar doğal bir hayat yaşayamıyoruz. Eskisi kadar doğal ürünlere ulaşamıyoruz. Her taraftan kuşatılmış durumdayız ve o yüzden hani bana ne, benim ailem böyle yaşamıyordu, hiç bunlar problem değil, bu içinde ne varsa var demek yerine artık dikkat etmemiz gereken bir aşamaya geldik galiba. Evet, bir de bu şundan da kaynaklanıyor. Bir biyo birikim dediğimiz bir şey var. Yani sen vücuduna alıyorsun ve o biriktikçe birikiyor vücudunda. Yani tabii bunların atılma yolları var bazılarının, ama o kadar akümüle ediyorsun ki, o kadar çok maruz kalıyorsun ki artık buna, vücut bunu dışarıda atamıyor. Zaten mesela sonsuz kimyasallar zaten atılmıyor. O yüzden bu işte biyoakümülasyon problemi de, yani annenlerin, babanların kullandığı plastik miktarıyla ya da bizim kullandığımız plastik miktarı bambaşka. Yani Doğru. biz, ve sadece plastik de değil, dediğim gibi işte oda kokularından tut, işte egzoz dumanları, yani bunların dünya üzerindeki kümülatif olarak artışı, yani son 40-50 yılda falan herhalde aşırı şey oldu. O yüzden de buna da dikkat etmemiz gerekiyor Evet. bizim. Evet, haklısın. Az önce bunların vücuttan atılma yolları var dedin. Birazcık onlardan bahsedelim. Ne şekilde atabiliyoruz bunları vücuttan? Şöyle işte PFAS haricinde olanlar için konuşuyorum. Suda ve yağda aslında lipofilikler, yani yağda çözünüyorlar. Ama vücudumuz tabii bunlarla bir şekilde savaşmak adına suda çözünür formlarına falan da dönüştürebiliyor bazen. Okey. Yani aslında hiç çıkmıyor değil. İşte karaciğerimiz dediğim gibi çalışıyor bu toksinlerden bizi korumak için. Bir şekilde vücudumuzdan atıyor. İşte nedir bu? İşte terlemedir, idrardır gibi gibi.
Ama biz vücudumuzdan attığımızdan daha çoğunu alırsak bu vücudumuzda dediğim gibi birikiyor. Mesela son zamanlarda sauna çok moda. İşte Evet. bu yüzden. Evet, çok fazla görmeye başladım. Özellikle bu Amerika'da hani bazı işte biohackerlar var, biliyorsun, işte sonsuza kadar yaşama formülünü çözmeye çalışan kişiler var. Onlar çok fazla artık haftada 2, 3, 4 sayılarında sauna protokollerini bu günlük hayatlarına koyduklarından bahsediyorlar. Saunayla işte bu toksinleri gerçekten atabiliyoruz yani. Bunu bilimsel olarak biliyor muyuz? Evet, bir sauna deneyi var. Finlandiya'ydı galiba. Soğuk ülkelerden bir tanesi. Orada zaten sauna kültürü diye bir şey de var Evet, yani. doğru. Hı hı. Orada yapıyorlar ve oradaki deneyin aslında şey tarafı şu. Kontrol grubu saunaya girmeyen değil. Kontrol grubu saunaya haftada 1-2 kez giren. Deney grubuysa saunayı her gün kullananlar arasında yapıyorlar. Nasıl yani? Saunaya sadece bir iki kez giren grup bir dakika. Toksinleri daha az atıyor kontrol grubu gibi mi bahsediliyor yani? Evet, yani saunaya çok giren grubun daha az giren gruba göre çok daha fazla toksin attığını terle özellikle gösteriyorlar. Kültürel bir şey de tabii orada. Tabii ama işte dediğim gibi yani hani 1-2 yapanla her gün yapan hani Tabii biz ki çok farklı. pek o kadar yapmıyoruz. Yok, çok zor, keşke yapabiliyor olsak. Peki başka eklemek istediğin bir konu var mı? Ya burada bence biraz bireysel iradeyi de konuşalım. Çünkü burada bu devreye giriyor. Artık bu kadar üretim ve tüketim çılgınlığının olduğu bir yerde yaşıyoruz. Anlattık, bu kadar her yerdeler dedik. İçtiğimiz sudan ilaca, işte elimde tuttuğum kağıda. Kendimizin dikkat etmesi. Biraz bu maruziyeti ne kadar azaltabiliyorsak o kadar azaltmak lazım. Ya tabii ki hiçbirimiz robot değiliz. Hani böyle her şey sıfır mükemmel olacak falan diye bir şey yok. Ya ben bu kağıdı tutmaya devam edeceğim yani. Evet. Ama ne kadar azaltabilirsek bizim vücudumuzun vücudun atım yollarına işte karaciğerimize, böbreğimize o kadar oksijen sağlamış oluruz. Onları o kadar rahatlatmış oluruz. Ve Evet. totalde de bizim sağlığımıza o kadar az etkileri olmuş olur. Evet, yani hep sana da söylüyorum, yani bir sıfırdan büyüktür. Yani ne kadar, yani bugün bir adım alırsın, bir ay sonra bir aksiyon alırsın, bir ay sonra bir aksiyon alırsın ve yani bir yıllık bir pencereye baktığında aslında 12 adım atmış oluyorsun. Yani hayatından bir bunları çıkarmaya çalışmak aslında daha uzun vadeli bir zaman dilimine geri dönüp baktığın zaman büyük bir adım, büyük bir ilerleme oluyor ve bence bu konu özellikle o hormon bozucular ekseninde bunu konuşurken yapmamızın çok mümkün olduğu bir aksiyon olduğunu düşünüyorum. Yani ufak ufak bir şeyleri değiştirmek. Yani mutfakta yeni bir şey alacaksın. Yeni kaplarımı, hadi plastik almayayım da bu sefer cam alayım. Ya da işte bir tane işte deodorant alacaksın, krem alacaksın, parfüm alacaksın. Bittikten sonra hadi bu sefer bakayım bunun üstüne parabensiz yazıyormuş, bunu alayım. Yani bunlara hayatımıza eklemeye çalışmak çok, yani uzun vadeli düşününce çok da zor değil bence de. Kesinlikle, bir de işte bizim farkındalığımız toplumsal olarak, insanlar olarak arttıkça üretimi de buna doğru şekillendiriyoruz. Yani mesela son zamanlarda işte dermokozmetiklerde parfümsüz Evet. cilt bakım ürünleri çıkmaya başladı. Yani biz böyle böyle aslında kendimiz ne kadar bu iradeyi gösterdikçe o kadar maruziyetimizi azaltacağız. Evet ve endüstriye de yön vermiş oluyoruz aslında tüketim alışkanlıklarımızla beraber. Kesinlikle. Ve az önce parfümsüz ürünler dedin. Sanırım bir de içerik okumak da çok önemli. Yani içerik okumayı bilmek de çok önemli, değil mi? Evet, aslında ben bunun adına başka bir işte video mu olur, başka bir şekilde mi olur, bir içerik üretmek istiyorum. İçerik okumak yani sadece endokrin sistemi bozucular için değil, yediğimiz içtiğimiz gıdalar, işte cildimize sürdüklerimiz, her şey de içi çok önemli. Yani Evet. vücudumuza yani aldığımız, dedim yani benim bu tavamda teflon var mı? Yani mesela bunların hepsini bilmek birçok açıdan içerik okumaya bağlanıyor. Evet. İçerikle alakalı bir çalışma yapalım. Evet, bence de yapalım. Biz Yapalım, çok yani önemli. Evet. dediğim gibi gıda için ayrı, cilt bakım ürünleri için ayrı. Çünkü bir de Yapalım. bunların yani mesela işte
parfüme bir yerde parfüm diyor, bir yerde toluen diyor, bir yerde başka bir şey diyor falan filan. Yani onları Farklı. böyle anlamak da çok zor oluyor. Evet, bir de ben aklımda tutamıyorum. Yani mesela görüyorum, işte bir çalışmayı okuyorum. Aa, okey diyorum. İşte şunu alırken dikkat edeyim. Üstünden 7 ay geçiyor ve benim aklımda ne o kimyasalın adı kalıyor, ne de yani onu alırken dikkat edeceğim kalıyor. Hani bunları bir arada bir derleyip toparlarsak bence faydalı bir şey olur. Bunu yapalım. Evet. Çok teşekkürler. Seni dinlemek çok keyifliydi. Ee, Ben çok teşekkür ederim. Sanırım bu bölümün sonuna geldik. Tamam. Bu bölümde endokrin bozucuların neler olduğunu, hormon sistemini nasıl sabote ettiklerini ve bu toksinlerin vücudumuza hangi yollarla girdiğini konuştuk. Ayrıca bireysel olarak bu yükü azaltabileceğimiz alanları da ele aldık. Sizler de bizimle hangi endokrin bozuculardan kaçmak istediğinizi, hangilerini hayatınızdan çıkarmak istediğinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Ayrıca merak ettiğiniz başka konular varsa ya da başka sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Cevap vermeye çalışalım. O konuları tartışmaya çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.